Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul. Selen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam daha önceki programımızda çok etkilenmiştik. Hakikaten muhteşem, güzel şeylerden bahsetmiştiniz. Teşekkür ederim. Bugün de hakikaten çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz. Çünkü Covid geçirdik biliyorsunuz. Bütün dünyacak ve ülkemiz de bundan çok etkilendi. Ve Covid'in biliyoruz ki kalp sağlığına çok ciddi bir takım problemler oluşturduğunu biliyoruz. Covid kalbi etkiler mi? Covid kalp hastalarında normal insanlardan farklı mı davranıyor? Bununla ilgili biraz bilgilendirirseniz seviniriz. Şimdi Covid kalbi etkiliyor. Bir defa Covid virüsü zaten damarları etkiliyor. Genel olarak damarlarda hasar yaptığı bilinen bir virüs. Tahmin edilen demiyorum, artık bunu biliyoruz. Bu kadar zamanın sonunda bunu görebiliyoruz artık. Pıhtı oluşturması çok büyük problem. Evet. Yani hem atar damarlarda hem toplar damarlarda, esas olarak büyük toplar damarlarda pıhtı oluşturuyor. Onun dışında Covid nedeniyle akciğerler oksijensiz kaldığı için, yani vücuda oksijen girmediği için buna bağlı olarak da kalp oksijensiz kalıyor. Yani göreceli olarak kansız kalıyor ya da sanki bir enfarktüs gibi, yani enfarktüsteki mekanizma gibi oksijensizliğe bağlı da kalp hasarlanabiliyor. Onun dışında kalbi besleyen koroner damarlarda pıhtı yapabiliyor. Başka damarlar haricinde. Çünkü damar yatağına zarar veriyor. Bir de Covid'in yarattığı genel bir inflamasyon dediğimiz, genel bir enfeksiyon, yangı dediğimiz bir tablo var. Bütün vücuda zarar veren bir tablo. Bu tabloya da bağlı olarak işte vücutta bazı sitokin dediğimiz bazı kimyasal maddeler açığa çıkıyor. Ve bunlar da aslında vücudun bir savunma sistemi olarak ortaya çıkan bu kimyasal maddeler vücudun kendi dokularına zarar veriyor. Bunlardan da en başta kalp kası ve kalp damarları oluyor. Covid kalp hastası olanlarda daha ağır seyretti tabii. Bunu gözlemledik. Yani nasıl? Daha önce enfarktüs geçirmiş hastalarda, özellikle kalp yetmezliği olan hastalar, yani kalbin bir kısmı hasarlanmış ve tam randımanlı çalışmayan kalp yetmezliği olan hastalarda Covid daha ağır seyretti. Diyabeti olan hastalarda, kilolu hastalarda, tansiyonu olan hastalarda, özellikle tansiyonu olan fakat ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu yüksek seyreden, yani iyi gitmeyen hastalarda da daha ağır seyretti. Sağlıklı insanlardan farklı olarak. Peki hocam, Covid kalp damarlarını hastalandırdığı için mi kalp rahatsızlandı, yoksa kalp dokusunu mu vurdu? İkisini de yapıyor. İkisini de yapıyor. Kalp damarlarında hem pıhtı yapabiliyor, hem de demin bahsettiğim gibi oksijensizlikten dolayı iskemi dediğimiz kansızlık tablosu ortaya çıkıyor. Bir de Covid'in yarattığı enfeksiyon direkt kalp kasını etkileyebiliyor. Kalp kasında bozulma yapıp buna bağlı da kalp yetmezliği ayrıca yapabiliyor. Peki Covid'den kurtulmak için, daha doğrusu bu kalbe yarattığı etkilerden kurtulmak için herhangi bir tedavi var mı? Önlem alınabilir mi? Neler yapılabilir? Eğer mevcut bir kalp rahatsızlığı varsa hastamızın, demin söylediklerimin hepsi dahil, diyabet, hipertansiyon, daha önce kalp krizi geçirmiş olması vesaire ya da kolesterol yüksekliği, bunların hepsi aslında Covid enfeksiyonunu ağır geçirmek için riskli durumlar. Eğer bu hastamız Covid geçiriyorsa, özellikle bu sırada kalple ilgili hiçbir ilacını aksatmaması lazım. O düzen devam etmesi lazım. Kolesterol ilaçlarını, tansiyon ilaçlarını, hiçbir şeyin aksamaması lazım. Her şey düzende gittiği sürece Covid enfeksiyonu çok ağır geçmez böyle hastalarda. Korunmak için yapılacak şey, daha Covid geçirmeden Covid'den korunmak için alınacak özel ilaçlar yok. Hijyene dikkat etmek, mevcut hastalığı ilaçlarını düzgün almak. Altta ne yatıyorsa, diyabet, hipertansiyon, o kadar. Onun için özel bir ilaç yok tabii ki. Peki Covid'den dolayı kalp krizi geçirerek ölen oldu mu? Evet, oldu. Hem Covid sırasında kalp krizi geçirip ölen hastalarımız oldu maalesef. Ama bunlar daha çok Covid nedeniyle yoğun bakıma yatmış olan ağır hastalar. Yani ağır Covid hastaları. En çok bunlarda gördük. Covid sırasında da kalp krizi geçiren hastamızı gördük. Covid sonrasında da çok sık olmasa da ilk bir yıl içerisinde özellikle, yani bu da uzamış Covid işte ya da long Covid dediğimiz bir tablo maalesef. Bu da ayrı bir sendrom. Covid sonrası ilk bir yıl, Covid'den iyileştikten sonra bile kalp krizi geçiren hastalar oldu. Çok sık olmasa da gördük.
Anladım. Bu soruyu soracaktım. Bunu da cevaplamış oldunuz. Peki hocam, Covid esnasında kalp krizi geçiren hastaya nasıl müdahale edilir? Covid esnasında kalp krizi geçiren hastaya normal kalp krizi geçiren hastayla aynı şekilde müdahale ediliyor. Yani o sırada hemen tespit edildiği zaman normal kalp krizi tedavisi olan hemen anjiyoya alınması. Yani hijyen ve o korunma koşullarına tabii ki dikkat ederek yine anjiyoya alınıp damarının aynı şekilde açılması, gerekli kan sulandırıcıların verilmesi. Normal kalp krizi tedavisiyle aynı. Peki Covid'den dolayı kalp yetmezliği olur mu? Tabii Covid'den dolayı kalp yetmezliği kalp damarından bağımsız olarak da olabiliyor. Yani sadece kalp kasını tutabiliyor virüs. Mesela yapılan otopsi çalışmalarında dünyanın her yerinde maalesef vefat eden kişilerin kalp kası patolojik incelendiğinde orada aslında virüse ait materyaller bulundu. Evet. Dolayısıyla bundan yola çıkarak Covid'in kendisinin de direkt kalp kasını etkilediğini söyleyebiliyoruz. Kalp yetmezliği evet yapabiliyor. Peki hocam şunu soracağım bir de. Hangi kalp hastalığı olanlar Covid açısından daha riskli? Özellikle kalp yetmezliği olanlar. Daha önce enfarktüs geçirmiş, kalbi tam olarak çalışmayan, enfarktüs nedeniyle kalp kasının bir bölümü hasar görmüş kalp yetmezliği olan insanlar. Ağır kalp yetmezliği olanlar, yani günlük hayatında kalp yetmezliği nedeniyle nefes darlığı çeken, rahat hareket edemeyen, çok güzel yol yürüyemeyen, gece çok rahat sırt üstü yattığında doğru düzgün nefes alamayan kişiler. Ya da şekeri olup, şeker hastalığı olup kan şekeri yüksek giden, kan şekerine dikkat etmeyen, hep şeker değeri yüksek giden hastalar. Tansiyonu olup tansiyonu yüksek giden hastalar. Anladım. Bu hastalarda bir de kilolu hastalarda ağır seyrediyor. Peki hocam kalp hastalığında mesela kalp kasını tutuyor dediniz. Evet. Kalbin iç zarını mı tutuyor yoksa direktman kasın içini mi tutuyor? Kası tutuyor. Miyokard dediğimiz kas tabakasını tutuyor. Hem kendisi kasa yerleşebiliyor. Evet. Hem de virüsün yarattığı yaygın inflamasyon dediğimiz olaydan dolayı kas etkilenebiliyor. Yani iki yolla, hem direkt hem indirekt yolla etkilenebiliyor. Peki damarlarla ilgili olarak, yani sadece kalp damarını tutmuyor bu sonuçta. Beyin damarını da tutuyor, Tabii böbrek ki. damarını da tutuyor, Tabii. işte genital bölge damarlarını da tutuyor. Evet, evet. Her yerimizi tutuyor. Her yeri tutuyor. Bütün damarları tutabiliyor. Çünkü Covid virüsünün özelliği damarın iç yüzündeki endotel dediğimiz bu tek sıra hücrelerden oluşan bir tabaka var. O tabakaya yerleşip orada hasar bırakması. Problem bu. Dolayısıyla her damarı tutabiliyor. Ama ve bu endotel tabakasının hasarına bağlı olarak zaten pıhtı oluşturuyor. Ama yüzde olarak bakıldığı zaman toplar damarları atar damarlardan daha çok tutuyor. Ama bütün damarlar risk altında tabii ki. Yani günümüzde artık Covid tehlikesi bitti, yani bütün dünyada da bitti. Evet. Ama yine de Covid geçiren insanlar, hatta zaman zaman yine yükselmeler, inmelerle karşılaşılabiliyor. Kişiler ne yapmaları gerekir? Yani hala kendilerini korumalılar mı? Yoksa bir ilaç mı kullanmalılar? Ne yapmalar gerekir? Veya siz bu tip endişesi olan kişilere size başvurduklarında muayenehanenizde ne diyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Covid geçirdikten sonra Evet. hiç geçirmemiş gibi kendilerini korumaya devam etmeleri lazım. Yani tabii ki şu anda o pandemi olayı bitmiş durumda gibi görünüyor. Neyse ki aşılar var, aşı sayesinde. Evet. Bir defa Covid enfeksiyonu sırasında mutlaka kan sulandırıcı veriyoruz hala hastalara. Çünkü dediğimiz gibi en sık korktuğumuz komplikasyon pıhtı oluşumu ve Covid sırasında değil, sadece Covid'den sonra. Dediğim gibi ilk 12 ay içerisinde, yani hafif bile geçirmiş olsanız ilk 1 yıl içerisinde pıhtı olma olasılığı var. Yüksek olmasa da var. O yüzden Covid sırasında kan sulandırıcı veriyoruz hastalara. Covid geçtikten sonra, hasta negatifleştikten sonra hastaya göre karar veriyoruz. Kan sulandırıcıya ne kadar devam edeceğimizi ya da devam edip etmeyeceğimizi. Yani zeminde zaten bir pıhtı oluşturmaya meyli olan bir bünyesi olan insansa, daha önce kanser geçirmişse, hareketsiz, kilolu, diyabeti olan, mevcutta kalp rahatsızlığı olan bir hastaysa bu hastalarda kan sulandırıcıyı daha uzun süre veriyoruz. Hekim hastaya göre karar veriyor. Genç, dinamik, aktif, zayıf, sporunu yapan, hareket eden, herhangi bir pıhtı oluşturmaya riski olmayan ve daha önce de hiç pıhtı geçirmemiş biri ise enfeksiyon geçtikten sonra yine hekimin kararıyla kan sulandırıcıyı kesebiliyoruz. Şimdi hocam, yani klinik bulgusu olan kişi zaten size başvuruyor. Evet. Peki klinik bulgusu olmayan ama belli bir yapısı olan bir kişiyi nasıl anlıyorsunuz? Covid enfeksiyonu anlamında mı? Evet, veya tromboz anlamında.
Onun için bazı bizim değerlerimiz var, biyokimyasal değerlerimiz var. Mesela D-dimer dediğimiz bir değer var. Halk arasında da artık çok biliniyor COVID'den dolayı. Evet. D-dimer kandaki pıhtılaşma oranını gösteren en önemli parametre. Başka parametreler de var ama bizim en çok yaygın kullandığımız, bize en çok yol gösteren bu parametre. O yüksekse, hasta enfeksiyon geçirdikten sonra hala yüksekse, çünkü COVID enfeksiyonu sırasında D-dimer pıhtılaşma olmasa da hastalarda yükselen bir değer. Enfeksiyon sonrasında, bittikten sonra D-dimer hala yüksek seyrediyorsa ona bağlı olarak kan sulandırıcıya devam etmemiz gerekebilir. Onun takibiyle o düştüğü zaman kan sulandırıcıyı kesebiliyoruz. Bir de ferritinle ne ilgisi var hocam? Hep ferritinle bakılıyor. Ferritin yüksekliği COVID sırasında enfeksiyon belirteci olarak yükselen bir değer. O da aktif enfeksiyonu gösteriyor. Anladım. Ama pıhtılaşma kararını daha çok D-dimer'e göre karar veriyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten COVID'in azaldı ama hala devam ettiği ya da işte COVID geçirmiştir ama önümüzdeki bir yıl içerisinde bile aslında bu hastalıktan etkilenen bir kalp ya da damar problemi olan Evet. insanlarla karşı karşıyayız. Evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Bugünkü konuğumuz kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selen Yurdakul idi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ederiz tekrardan. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.